Merhaba. Bugün Debbie Mirza'nın Gizli Pasif Agresif Narsist kitabıyla geldim. Yani gizli pasif agresif narsistin özelliklerini tanımak ve gizli duygusal ve psikolojik istismardan sonra iyileşme bulmak kitabından bahsediyor olacağım. Aldığım notlarla devam ediyorum. Ara ara size de dönüp bakarım. Sorunuz varsa da cevaplamaya çalışırım. Kitapta Debbie Mirza şöyle bir açıklamayla giriyor. Bir ilişki yüzünden kafanız karışık ve bitkin mi hissediyorsunuz ve nedenini anlamıyor musunuz? Düzgün düşüncelerinizi mi kaybettiniz ya da düşünemediğinizi mi hissediyorsunuz? Ve hayatınızdaki kişi iyi görünüyor. Bu yüzden belki de sorunun sizde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Biri size narsist olabileceğinizi mi söyledi ve siz de kendinize şaşırdınız ve acaba narsist olabilir miyim diye narsizm hakkında araştırma yaptınız. Bazı özellikleri doğru olsa da bu tanıma tam olarak uymuyor gibi mi görünüyorsunuz kendinize? İşte bu kitapta yazar gizli narsistin özelliklerinin bir listesini ve günlük hayatta nasıl göründüklerini anlatmış. Açık ve gizli narsist arasındaki farklara değinmiş. Gizli bir narsiste sahip olup olmadığınızı görmek için bir kontrol listesi vermiş. Bu özelliklerin nasıl göründüğünü gösteren gerçek yaşam hikayeleriyle süslemiş kitabını. Narsistleri kontrol etmek ve manipüle etmek için kullandıkları farklı gizli teknikleri açıklamış. Gizli bir narsiste sahip olmanın nasıl göründüğüne adanmış da bir bölüm var içinde. Ve gizli narsist ebeveynlerin açıklamaları var. Gizli narsist bir patrona veya iş arkadaşına sahip olmanın nasıl göründüğüne dair bilgiler var kitapta. Toksik ilişkilerden uzak, güzel bir gelecek için umut vermek ve iyileşmeye yardımcı olacak araçlar içinde bir bölüm ayırmış. Kitapta böylelikle deli olmadığınızı, içgüdülerinizin doğru olduğunu göreceksiniz ve gizli manipülasyon ve kontrolü nasıl fark edeceğini öğreneceksiniz. Bu tür bir ilişkiden kurtulan birinin kullanacağı en yaygın tanım da delirticiydi tanımı diyor yazar. Çünkü duygusal taciz ve gaz vermek kendi gerçeklik görüşünüzü ve bazen de kendi akıl sağlığınızı sorgulamanıza neden olur diyor. Kitabı okuduktan sonra birlikte olduğunuz kişinin gizli bir narsist olup olmadığını anlayacaksınız ve onlarla yaşadığınız deneyim ilk kez mantıklı gelmeye başlayacak. Anlam veremediğiniz şeylere anlam veriyor olacaksınız yani. Çoğu insan bir narsist düşündüğünde kendini beğenmiş, açıkça bencil, kendini başkalarından üstün gören ve istedikleri olmadığında öfke nöbetleri geçiren birini düşünür. Peki ya narsist tanıştığınız en iyi insanlardan biri ise diye bir soru soruyor yazar. Ya harika bir dinleyici ise, başkalarını önemsiyor gibi görünüyorsa veya toplumun bir direği ise? Ya okulda gönüllü çalışan bir anne, arkadaşınızın sahip olmayı dilediği koca, iş arkadaşınızın birlikte çalıştığı için çok şanslı hissettiği patronsa, işte gizli narsist olan ebeveynler, eşler, partnerler, patronlar ve arkadaşlar en iyi insanlar olarak karşımıza çıkar diyor yazar. Bunlar ruhsal liderler, terapistler, ihtiyaç sahiplerine güvenç getiren anneler ve herkesin sevdiği patronlar olabilir diye de defalarca altını çiziyor. Gizli bir narsist, iyi bilinen açık tipteki narsistlerle aynı şekillere ve aynı özelliklere sahiptir. Aradaki fark, sizi kontrol edip manipüle ettiklerinde, sizi aşağıladıklarında ve değersizleştirildiğinizde bunu o kadar ince bir şekilde yaparlar ki fark edemezsiniz. Bu tür narsizm en zarar verici biçimlerde gelir. Çünkü istismar gizli ve sinsidir. Onlarca yıl sürebilir, bir gizli narsistle ilişki içinde olabilirsiniz ve anlamayabilirsiniz. Ve psikolojik ve duygusal olarak kontrol edildiğinizi, manipüle edildiğinizi ve istismara uğradığınızı fark etmeyebilirsiniz diyor. Bu tür bir istismarda görünür yaralar yoktur ve genellikle bu yıkıcı ve psikolojik olarak yıpratıcı davranışlarını deneyimleyen tek kişi siz olursunuz. Gizli bir narsistle yaşamak ruhunuzu tüketir ve kendi gerçekliğinizi sorgulamanıza neden olur. Yıllardır size yalan söylendi ve artık yaşadıklarınızın gerçeğini, gerçekte kim olduğunuzu ve sevgiyi ve mutluluğu ne kadar hak ettiğinizi görmenin zamanı geldi diye ekliyor yazar. Debbie Mirza'nın Gizli Pasif Agresif Narsist adlı kitabı sadece bir kitap değildi.
bir can simidiydi diyor bir kitap okuru kişi ve şöyle devam ediyor. Yıllarca bitkin, kafası karışık ve kendi akıl sağlığımı sorgulayan ilişkilere bulaşmıştım. Sürekli duygusal çalkantılar yaşıyordum ancak sıkıntımın kaynağını tam olarak bilemiyordum. Mirza'nın kitabı bir vahiy gibiydi. Sonunda deneyimlediğim sinsi kalıplara bir isim verdi. İnce iğnelemeler, pasif direnç, sürekli baltalama, beni çıldırtan ve yetersiz hissettiren ince gaz vermeler. Onun sözlerini okumak, umutsuzca görmeye çalıştığım gerçeği yansıtan bir ayna gibiydi. Kendimi diğer kurtulanların hikayelerinde tanıdım. Onların deneyimleri benimkileri ürpertici bir doğrulukla yansıtıyordu. Kitap duygularımı doğruladı. Bu gizli manipülasyonların öz saygım, özdeğer duygum ve genel refahım üzerindeki derin etkisini kabul etti. Bu dediğim gibi okurun sözleriydi ve gerçekten bu durumlardan çıkmış insanlar başkalarının hikayelerinde kendilerini gördüklerinde daha da fark ediyorlar. O yüzden eğer böyle bir durumdaysanız, yani ne diyor? Bitkin, kafanız karışık, akıl sağlığınızı sorgular, bulanmış ya da işte hareket etme kabiliyetiniz gitmiş, direnç hissediyorsanız belki de gizli bir manipülasyona yıllardır uğrayabiliyorsunuzdur diye buralara dikkat çekiyor. Şimdi ben kitaptan tabii altını çizdiğim cümleleri aldım. Onları paylaşacağım. İlk sırada gizli narsizmin görülmesi zor ama deneyimlenmesi yıkıcıdır başlığı var. Yani açık kibirleri ve bencillikleri nedeniyle tespit edilmesi daha kolay olan açık narsistlerin aksine gizli narsistler radarın altında hareket eder, yani radara takılmazlar. Alçak gönüllü, kendini geri planda tutan veya hatta cömert görünürler. Bu da manipülasyonlarını fark etmeyi zorlaştırır. Mirza bu bireylerin zamanla özgüveninizi ve gerçeklik duygunuzu nasıl gizlice aşındırdığını anlatarak okuyucunun kafa karışıklığını ustaca doğrular. Bu farkındalık son derece kişiseldir çünkü genellikle yıllarca süren öz şüpheyi ve duygusal acıyı açıklar. İkinci altını çizdiğim cümle pasif agresifliğin gizli dansı. Yani ne demek? Gizli narsistler nadiren açıkça saldırır. Bunun yerine ters iltifatlar yaparlar. Sessiz muamele veya sizi suçlu ve onların iyiliğinden sorumlu hissettiren sahte bir çaresizlik kullanırlar. Mirza bu dinamiği derinden yankılanan ham bir dürüstlükle anlatıyor ve taşıdığınız söylenmemiş, görünmez yaraları adlandırmanıza yardımcı oluyor. Üçüncü sırada gaslighting var. Bunu da bir seçim aracına benzetiyor. Kitabın en çarpıcı noktalarından biri gaslighting'in açıklamasıdır. Gerçeklik algınızdan şüphe etmenizi sağlama süreci yani. Gizli narsistler bu konuda mükemmeldirler. Kendinizi sorgulamanızı sağlamak için kelimeleri ve durumları çarpıtırlar. Mirza'nın içgörüleri, taktiklerin sizi nasıl tuzağa düşürdüğünü, değerinizden ve içgüdülerinizden şüphe duymanızı sağladığını ortaya koyduğu için yerindedir. Dördüncü sıradaki altını çizdiğim cümle, duygusal etki gerçek ve derindir. Mirza bu ilişkilerin duygusal bedelini ele almaktan kaçınmaz. Birçok kurbanın hissettiği bitkinlik, kaygı ve derin yetersizlik hissi tesadüfi değildir. Sistematik olarak baltalanmanın bir sonucudur. Sözleri son derece kişisel hissettirir çünkü birçok kurbanın hissettiği ancak ifade edemediği duyguları doğrular. Beşinci sırada iyileşme, farkındalık ve sınır koymayla başlar. Kitabın en güçlendirici mesajı iyileşmenin mümkün olduğudur. Gizli narsizmin kalıplarını tanımak, özgürlüğe doğru atılan ilk adımdır. Mirza okuyucularını sezgilerine güvenmeye, kesin sınırlar koymaya ve duygusal iyilik hallerine öncelik vermeye teşvik ediyor. Öz şefkate yaptığı vurgu bunun sizin hatanız olmadığı, bakın bunun sizin hatanız olmadığı ve sağlıklı karşılıklı ilişkileri hak ettiğinizi hatırlatan bir merhem gibidir. Kitaptan yaptığım çıkarımda Mirza'nın kitabı gizli narsizmin açıklamasından daha fazlasıdır. Hayatınızı geri almanız için bir izin belgesi gibidir. Yıllarca göz ardı edilmiş veya küçümsenmiş olsalar bile duygularınızın ve deneyimlerinizin geçerli olduğunu hatırlatır. Şefkatli tonu bunu açıkça ortaya koyar. Yalnız değilsiniz ve iyileşmek için umut var.
Bu kitap gizli narsiste meydan okur. Gerçekte olduğu gibi görünmeye yönlendirir sizi. Gördüğünüz gibi değil. Aslında daha da önemlisi kendinizi gerçekte olduğunuz gibi görmeye davet eder. Değerli, güçlü ve manipülasyon ve acı döngüsünden kurtulma yeteneğine sahipsiniz der. Sesinizi yeniden keşfetmeniz, sezgilerinize güvenmeniz ve özgün bir yaşamda yaşamanın getirdiği özgürlüğü ve huzuru kucaklamanız için derin bir çağrı yapar yazar diye ben sözleri topladım böyle. Bu kadar bir video yapacaktım ama biliyorsunuz beni bu yolculuğa çıkmamdaki en önemli sebeplerden biri de ablamın yaşadığı feci bir travmatik olayın beni bugünlere getirmesi olduğu için ben bu gizli pasif agresif narsistlerle birebir de tanışma imkanı buldum. Ve bu konuyu da böyle kısacık kapatmak istemiyordum ama nasıl anlatacağımı da çok fazla, hani kitabın benim elimden gelse kitabın hepsini size okumayı tabii isterim ama öyle düşünürken, kendi yazımı da kapatırken bir makalesine denk geldim Debbie Mirza'nın ve onu da buraya eklemeye karar verdim. Debbie Mirza dediğim gibi makale yayınlamış. Onu Türkçeleştirdim. İngilizce'de bir dergide. O yüzden şimdi de o dergideki soru cevap şeklindeki kısmı sizlerle paylaşacağım. Makaleyi paylaşacağım yani. Makalenin adı Gizli Pasif Agresif Narsistin 25 Belirtisi ve soruları soran kişi de Michael Frank. Bu makale en çok satan Gizli Pasif Agresif Narsist kitabının yazarı Debbie Mirza ile gizli narsizmin belirtilerini ve semptomlarını, bunu nasıl fark edeceğinizi ve bu konuda neler yapabileceğinizi öğrenmek için bir röportaj yapıyorum diyor Michael Frank. Peki Debbie Mirza kimdir diye bakarsanız da tabii kitap yazdığı için bir yazar, aynı zamanda şarkıcı, şarkı yazarı ve kendisini restoratif koç olarak tanımlıyor. Yani restoratif ne demek? Onarıcı bir koç olarak tanımlıyor. Çünkü kendisini onarabildiğini ve başkalarına da bu konuda ilham olabileceğini biliyor. O yüzden kendimle çok yakın hissediyorum deyip sorulara başlıyorum, Michael'ın sorularına. Michael şöyle soruyor: narsist nedir ve narsizm nedir? Debbie Mirza'nın cevabı: bu iyi bir soru çünkü narsist kelimesi çok hafife alınıyor. Özellikle de selfie kültürümüzde, yani bireysel kültürlerimizde insanlar bunu genel terimlerle, yani bencil ve kendilerine aşık olarak görüyor. Ancak narsistik kişilik bozukluğu bambaşka bir şeydir. DSM-5'e göre bir kişi aşağıdaki 9 özellikten en az 5'ine sahipse NPD, yani Narcissistic Personality Disorder, yani narsistik kişilik bozukluğu teşhisi konur. Peki DSM-5 nedir dersek, o da ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, yani terapistlerin kişilik bozuklukları olan insanları teşhis etmek için kullandıkları bir kitap. Peki bu 9 özellik neymiş? Ne demiştik? Bu 9 özellikten en az 5'ine sahipse kişiye narsistik kişilik bozukluğuna sahip diyebiliyoruz. İlk sırada kendini önemli görme duygusu. 2. Sınırsız başarı, güç, parlaklık, güzellik veya ideal aşk fantezileriyle meşgul olma. 3. Kendisinin özel ve eşsiz olduğuna ve yalnızca diğer özel ve yüksek statülü kişilerle veya kurumlar tarafından anlaşılabileceğine veya onlarla ilişki kurması gerektiğine inanma. 4. sırada aşırı hayranlık ihtiyacı. 5. Hak sahibi olma duygusu. 6. Kişiler arası sömürücü davranış. 7. Empati eksikliği. 8. Başkalarını kıskanma veya başkalarının kendisini kıskandığına inanma. 9. Kibirli ve kendini beğenmiş davranış veya tutumların gösterilmesi. Narsizm doğal mı yoksa öğrenilmiş bir davranış mı diye soruyor Michael. Çünkü narsizm dünya çapında artışta gibi görünüyor. Narsizm öğrenilmiş bir davranış mı yoksa biyolojik bir genetik özellik mi diye soruyor. Mirza'nın cevabı: ben şahsen bunun öğrenilmiş bir davranış olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın bunun bir bozukluk olduğunu, bunun üzerinde gerçekten hiçbir kontrolleri olmadığını ima ederek söylemesini ilginç buluyorum. Ve NPD'nin, yani narsistik kişilik bozukluğunun QMB bozukluklarıyla aynı kefeye konduğunu ve bipolar ve şizofreni gibi kimyasal dengesizliklerle ilgili şeylerden farklı bir kategoride olduğunu görüyorum. Ancak bu insanların tıpkı bizim gibi özgür iradeye sahip olduğunu unutmamalıyız. Beyinlerinde bir sorun olduğu gibi bir şey yok. Bu gerçek değil. Michael şöyle bir soruyla devam ediyor.
Gizli narsistler mi veya açık narsistler mi daha fazladır? Mirza'nın cevabı, bu zor bir soru. Tahminimce gizli narsistlerin sayısı açık narsistlerden daha fazladır. Ancak kesin olarak söylemek zor, çünkü ya terapiye gitmezler ya da mecburiyetler karşısında kendilerini terapiye yazdıran son kişilerdir. Tekrar gazeteci Michael şöyle soruyor: gizli ve açık narsizm nasıl farklı şekilde ortaya çıkar? Mirza'nın cevabı, gizli ve açık narsistler tam olarak aynı özelliklere sahiptir. Ancak açık olanlar daha belirgindir. İnsanların ne düşündüğünü umursamazlar. İstediklerini yaparlar. Harika olduklarını düşünürler. Her seferinde haklı olduklarını düşünürler. Çok gösterişlidirler. Lüks arabalar, lüks evler, abartılı şeyler tanırsınız. Tanıtaçları vardır açık narsistlerin. Gazeteci şöyle diyor: yani hiç umursamayan her rapçiyi tarif ediyorsunuz gibi geliyor bana, diyor. Debbie Mirza da devam ediyor: kesinlikle sizi hemen ezerler, umursamazlar, size bağırırlar, fiziksel olarak tacizde bulunabilirler. Lakin gizli bir narsistin bir numaralı özelliği iyi görünmektir ve itibarlarına, sevilmeye ve saygı duyulmaya çok önem verirler. Bu yüzden izlerini örtmek için birçok şey yapabilirler. Açık bir narsist hiçbir şey için özür dilemez. Gizli bir narsist özür diler. Bazen harika özür dileyenlerdir ama bunu asla kastetmezler. Bu sadece sizi sırtlarından indirmek içindir. Bu yüzden sizi yatıştırmak ve sakinleştirmek için bunu yaparlar. Empati kuramaz ama empati kurmuş gibi davranmayı öğrenirler ve bu çok tehlikelidir. Gizli bir narsist kendini sizin yerinize asla koymaz. Herkes açık bir narsistin geldiğini görür ve herkes ondan rahatsız olur. Gizli bir narsist çok daha sinsidir ve onlar hakkında insanlara bir şey söylediğinizde çok iyi göründükleri için karşınızdakiler şok olurlar ve size inanmakta zorlanırlar. Ne kadar tehlikeli, değil mi? Devam ediyor. Bu insanlar en iyilerin en iyisi gibi görünürler. Harika bir eş, harika bir koca, harika bir anne, harika bir baba, harika ebeveynler gibi görünüyorlar. Ve çoğu zaman gizli bir narsist olan bir anneniz veya babanız varsa çocukluğunuz boyunca size böyle bir annen olduğu için çok şanslısın veya böyle bir baban olduğu için çok şanslısın denir. Ve bu çok kafa karıştırıcı hale gelir, çünkü siz o evdesinizdir ve asla yeterince iyi olduğunuzu hissetmezsiniz. Bunun yerine günlük olarak küçümsendiğinizi ve değersizleştirildiğinizi hissedersiniz. Ancak çevrenizdeki herkes size ne kadar şanslı olduğunuzu söyler. Bu yüzden bir çocuk olarak bu inanılmaz derecede kafa karıştırıcıdır ve bu ben olmalıyım, yani bu denklemde yanlış olan ben olmalıyım diye düşünmeye başlarsınız. Ve devam ediyor tekrar yazar, güç pozisyonlarını açıklıyor. Gizli narsistler genellikle etkileyici işlere sahip olma eğilimindedir ve genellikle maddi olarak başarılıdırlar. Doktor, avukat, pilot, orduda subay, hükümette çalışan kişiler ve benzeri olabilirler ve ayrıca insanların hayranlık ve saygı duyduğu, insanlar üzerinde etkisi olan, sevilen ve takdir edilen ve egoları gün boyu okşanan din adamları, misyonerler, gurular, şamanlar, bir tür öğretmen olabilirler. Bu pozisyondaki herkesin gizli narsist olduğunu söylemiyorum, ancak gizli narsistler bu tür işlere yönelme eğilimindedirler. Gizli bir narsistle muhatap olduğunuzu gösteren 25 işaret yazısına devam ediyoruz. Michael Frank soruyor, röportajı yapan kişi: gizli pasif agresif bir narsistin diğer belirtileri nelerdir? Cevap veriyor Debbie Mirza: tamam, işte aradığım şey bu. Ben de fazlasıyla anlatmak istiyorum, diyor ve anlatmaya devam ediyor. Dengesiz bir ilişki. Gizli bir narsistle sahip olunan bir ilişki her zaman dengesiz olacaktır. Onlara her zaman onların sana verdiğinden daha fazla ilgi göstereceksin. Kendine şunu sor: kim daha fazla ilgi görüyor? Kim daha fazla ilgi gösteriyor? Aslında seni tanımak istemiyor. Gizli narsistler aslında seni tanımak istemezler. Başlangıçta sana kendin hakkında birçok soru sormuş olsalar da, bakın çok önemli, başlangıçta size kendiniz hakkında birçok soru sormuş olsalar da bunların çoğu seni neyin etkilediğini öğrenmek için bilgi toplamaktı. Böylece bunu ilişki boyunca seni manipüle etmek için kullanabilirler ve bu daha sonra sana zarar vermek için kullanacaktır. Yani bu bilgileri daha sonra sana zarar vermek için kullanacaktır.
Kendine şunu sor. Bu kişi beni gerçekten tanıyor mu? Gerçekten beni tanımak istiyor mu? Bu kişi gerçekten benimle bir bağ kurmak istiyor mu? Bu ikinizin de bu ilişki üzerinde çalıştığınız karşılıklı bir şey mi? Yani siz mi tek taraflı çalışıyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun diyor yazar. Mesela yakınlık sorunları var mı? Yani burada cinsel ilişkiden bahsediyor. Yani hiç orgazm olmadığını fark ediyorum. Neler oluyor? Seni gerçekten önemsiyorum. Bunu birlikte çözelim diyorlar mı? Bu ikinizin de bunun üzerinde çalışmak istemesi haliyle olur. Yoksa ilişkiyi daha iyi hale getirmek için hiçbir şey yapmadan sadece bazı şeyler hakkında kötü hissetmenizi, yani orgazm olmadığınız için aslında bunun sorumlusunu siz olduğunuzu hissettiriyorsa alttan alta sinsice, bunun sebebi onun gizli bir narsist olması olabilir. Buralara dikkat edin diyor. Onlar senin mutlu olmanı istemez. Gizli narsistler senin mutlu olmanı istemez. Sen iyi olduğunda rahatsız olurlar. Sen iyi olmadığında veya acı çektiğinde kendilerini daha iyi hissederler. Mutlu olduğunda gerçekten üzüldüklerini fark edeceksin. İşte o zaman öfkeleri patlar ve seni kontrol etmek için kullanabilecekleri her şeyle sana gelirler. Gizli narsistlerde övgü nadirdir. Yıllardır partneriyle birlikte olan ve onun resimleri hakkında hiçbir şey söylemeyen harika bir sanatçı olan bir kadınla tanıştım, konuştum diyor. Yani bazen bu insanlarda önemli olan yaptıkları değil, yapmadıklarıdır. İlişkide olması gerekenler yoktur. Yani bu ilişkide de bir şey yapmıyor. Ama aslında işte o onun gizli narsist olduğunu gösteriyor. Hiç övmemiş, yani herkesin övgüyle bahsettiği şeylerden o hiç övgüyle partnerine geri dönüş yapmamış. Bu da gizli bir narsistin sinyallerini veriyor diyor. Seni koruyorlar mı diye kendine sor. Partnerin, eşin veya ebeveynin seni koruyan biri mi? Sağlıklı bir ilişkide koca veya eş birinin partnerini aşağılamasına tahammül etmez. Onlar yanındakiler için bir kalkan olur. Yani normal bir ilişkide sizi biri aşağılıyorsa yanınızdaki sizin için kalkan olur. Ancak gizli bir narsist bunu yapmaz. Çünkü seni gerçekten umursamaz. Gizli bir narsist sizi otobüsün altına atar ve umursamaz diyor. Zaten böyle durumlarda yorum yapmadığını gördüğünüzde de otobüsün altına atılmış gibi hissedersiniz. Dünya güvenli bir yer değil. Eğer gizli bir narsist olan bir anneniz veya babanız varsa size bu duyguyu aşılar. Büyürken korunmadığınızı hissetmiş olabilirsiniz veya yalnız olduğunuzu ve kendinize bakmanız gerektiğini de hissetmiş olabilirsiniz. Ya da bazen tam tersi olabilir. Özellikle hayatınıza aşırı derece dahil olan ve sizi aşırı derecede koruyan annelerle bu dünyanın güvenli olmadığını ve güvenebileceğiniz tek kişinin anneniz olduğu mesajını alırsınız. Orada asla tek başınıza başarılı olamazsınız. Yani o dünyada anneniz olmadan siz asla tek başına başarılı olamazsınız. Bu çok güçsüzleştirici bir ilişkidir. Doğum günleri ve tatiller zor olacak. Doğum günleri, tatiller veya özel günler gizli bir narsistle her zaman zor, hatta bir felakettir. Bu günlerinize de dikkat edin diye altını çiziyor. Çoğu zaman doğum günlerinde ağlayacaksınız. Ancak nedenini gerçekten açıklayamayacaksınız. Size bir hediye verdiler ve her şey yolunda görünüyordu. Neden bu kadar etkilendiğinizi bilmiyorsunuz. Bunun sebebi narsistlerin her zaman odağı tekrar kendilerine çekmek için bir şeyler yapmalarıdır. Yani kendinizle ilgili bir gününüz asla olamaz. Ve eğer olursa bunu gizlice mahvedecek şeyler yapacaklardır. Kardeşi vefat eden ve onun ölümünün 1. yıl dönümü olan bir kadınla konuştum. Bu yüzden bunu çok iyi hissediyordu. Aniden erkek arkadaşı o gün gerçekten depresyona giriyor. Düşünün, kardeşinizin ölüm yıl dönümünde partneriniz depresyona giriyor ve siz o acıyı ya da o seremoniyi bırakıp ona teselli olmaya gidiyorsunuz. Bu yüzden şefkatli bir insan olduğu için dikkatini ona verdi. Yani bu gizli kısım. Aniden depresyona girecek ve dikkatinizi onlara yöneteceksiniz. Bir de açık kısımlar var. Yani seni umursamaz. Öyle bir günde senin o duygusallığına umursamaz. Hatta çok duygusalsın diye üstüne gelebilir. Çok hassassın der. Üstesinden gel, get over it der mesela artık. Yani çok uzattın ya, bu kadar da üzülmeye değmez. Kendini yetersiz hissettirmek için birçok böyle açık kelimelerde kullanabilir diye ekliyor. Ve istemediğiniz hediyeler kısmını anlatıyor yazar. Gizli bir narsist size bir hediye verir ancak bu asla istemeyeceğiniz
bir şeydir. Ve sonra size onu bulmak için ne kadar çaba sarf ettiğine dair bir hikaye anlatır. Ve sonra onlardan zor bir insan olduğunuz, yeterince minnettar olmadığınız hissini alırsınız. Yani size hediye almış, ne kadar zorsun, beğenmiyorsun, yeterince minnet etmedin hissini alırsınız. Ya da size bir hediye verirler ancak her zaman bunun bir takım koşullara bağlı olduğu hissine kapılırsınız. Ya da size gösterişli bir hediye verirler, belki bir limuzin yanaşır veya sizi harika bir şeyle şaşırtırlar. Ancak kendinize sormanız gereken şey şudur böyle zamanlarda: bunu izleyecek insanlar var mı? Yani aslında bunu seyirciler için mi yapıyor? Gizli bir narsistle birlikteyseniz muhtemelen sadece ikinizin olduğu ve size inanılmaz bir hediye verdikleri, gerçekten içten bir kart verdikleri veya içten bir sohbet ettiğiniz bir zamanı düşünemezsiniz. Hasta olduğunuz için size kızarlar. Hasta olduğunuzda veya bir yaralanma veya ameliyat geçirdiğinizde gizli bir narsist size yardım edebilir. Belki size yemek getirebilir, çocuklarınıza bakabilir, sizi hastaneden eve getirebilir ve benzeri. Ancak size olan kızgınlığını hissedeceksiniz. Sizinle ilgilenmekten nefret ettiklerini ve hor gördüklerini hissedeceksiniz. Sessiz öfke. Gizli narsistler mutlaka bağıran veya vuran kişiler değillerdir. Ancak etraflarında olduğunuzda içlerindeki öfkeyi ve hiddeti odanın içine nüfuz ederken hissedersiniz. Ayrıca onları neyin kızdıracağını, neyin tetikleyeceğini, neyin onları harekete geçireceğini ve neyin peşinize düşmesine neden olacağını da bilemezsiniz. Küçümseyici ve aşağılayıcıdırlar. Gizli bir narsist size tavsiye verdiğinde, diyelim ki bir ebeveynse, sizi güçsüz hissettirecek şekilde aşağılayıcı bir şekilde konuşur. Küçümseyici, küçümseyici, küçümseyicidirler. Burada yazar 3 kere üstüne basmış. Sanırım kendisinde böyle bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bunu yapamadığınızı hissedeceksiniz. Sizden daha iyi olduklarını hissedeceksiniz. Sizden daha fazlasını bilirler. Mesela size gerçekten endişeleniyorum gibi şeyler söylerler ancak endişelendiklerini hissetmezsiniz. Bilinçli olarak kolayca unuturlar. Gizli narsistler bilinçli olarak kolayca unuturlar. Yani mağazadalarsa ve siz onlara olduğunuz sırada lütfen bir avokado alabilir misin diye mesaj atarsınız veya ararsınız. Elbette diye cevap verirler ancak eve vardıklarında tamamen unuttum, özür dilerim derler. Bu gerçekten yaygındır ve sizi kandırmanın bir yoludur. Sinirli olsanız bile dürüst bir hata olduğu için sinirlenemeyeceğinizi hissedersiniz. Yani bu çok açık, bariz bir hata ama sizden özür dilediği için sinirlenemiyorsunuz. O sinir içinizde patlıyor. Ancak fark edeceğiniz şey, asla geri dönüp almayacaklardır. Yani aslında gerçekten üzgün değildir unuttuğu şey hakkında. Ah çok üzgünüm biliyor musun? Hemen arabaya binip sana biraz alacağım demezler. Buradan anlayabilirsiniz diyor. Ve bu asla olmaz zaten gizli narsistlerde. Diğer bir başlık altında anlatmaya devam ediyor yazar. Gaslighting diyor. Gizli narsistler sizi çıldırmış gibi göstermek, bir şeylerin yanlış olduğunu hissettirmek için gaslighting kullanırlar. Aşırı bir örnek, bir adamın evindeki, yani aşırı bir örnek veriyor burada yazar. Bir adamın evindeki tüm ampulleri sökmesi ve karısının neden hiçbirinin yanmadığını anlayamamasıdır. Sonra gidip hepsini tekrar takar ve karısına ne hakkında konuştuğunu sorar. Kadın ışıklar yanmıyor deyince adam yakar ve kadın yaşadığı şeyin şoku ile kendini sorgular bulur. Neden bunu yapıyor diyor. Bakın yani çok saçma geliyor değil mi? Neden böyle bir şey yapıyor olabilir? Çünkü gerçeklik algınızla oynamak istiyor. Bunun nedeni aslında karısına bir hikaye anlattığında, bunu yaptığımız zamanları hatırlıyor musun diye mesela adam konuştuğunda, karısı o olayı hatırlamaz. Adam da o zaman der ki, peki senin korkunç hafızana mı yoksa benim harika hafızama mı inanacağız der. Yani oraya bağlar. Zaten sen yanıyordu da yanmıyordu da dediğinde filan da filan da seninkine mi güveneceğiz, benimkine mi güveneceğiz diye sahte anılar üretebilir başkalarının yanında ve siz de sus pus kalırsınız. Çünkü gerçekten böyle bir şey yaşamışsınızdır. Şu yapmışsınızdır.
yanmamıştır. Sonra o basmıştır, yanmıştır. O yaşadığınız şeye anlam veremezsiniz. Röportajı yapan Michael sormaya devam ediyor. Gerçekliğinizi sorgulamanızı sağlamak için zihin oyunları oynarlar, öyle mi? Mirza cevap veriyor. Tam olarak bu. Bunu ifade etmenin en iyi yolu zihin oyunları. Cinsellik yoluyla gaslighting diye devam ediyor anlatmaya. Gizli narsistler sıklıkla cinsellik yoluyla gaslighting yaparlar. Ve bir narsiste olan seks diğer bir şey gibi %100 onlarla ilgilidir. Bu inanılmaz derecede bencil bir eylemdir. Eğer cinsel sorunlarınız olduğunu hissediyorsanız belki de gizli bir narsiste sahipsiniz diye ekliyor. Onlarca yıldır erkeklerle birlikte olan ve bu ilişkilerden hiç zevk almayan bir kadınla konuştum ve ilişkiye karşı da kendisini çok mesafeli görmeye başladı. Yani artık öyle şeyler istemiyordu ve her seferinde bunun kendi hatası olduğunu düşünüyordu. Onunla konuştuğumuzda gizli bir narsiste sahip olduğunu ve o kişinin ona yeterince iyi olmadığını hissettirdiğini fark ettik. Çoğu zaman senaryo sadece bulaşıkları yıkamanız ve arkasından gelip kollarınızı size dolaması şeklinde bir olabilir. Ama siz iğrenç hissedersiniz, neredeyse iğrenmiş hissedersiniz. Sanki size dokundukları zaman size şiddet uyguluyorlar gibi hissedebilirsiniz. Bakın bunlar çok önemli belirteçler. Çünkü diyor bedeniniz, vücudunuz bunu hisseder. Sizin anlamlandıramadığınız her şeyi bedeniniz, vücudunuz hisseder. Vücudumuz nasıl hissediyor diye soruyor. Gizli narsistleri bu kadar kafa karıştırıcı yapan şey dışarıdan yaptıkları hiçbir şeyin o kadar kötü görünmemesi ama vücudunuzun bunu hissetmesidir. Onlarla konuşurken içinizde karmaşa hissedersiniz. Bakın önemli belirtiler. Biriyle konuşuyorsunuz. Bu anneniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, patronunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, ablanız olabilir. Onlarla konuşurken içinizde karmaşa hissedersiniz. Kafanız karışır, küçümsendiğinizi hissedersiniz ama size bağırmıyorlar. Sizi aşağılamıyorlar ama kendinizi küçük hissediyorsunuz. Bu çok önemli bir belirti. Ve bu yüzden vücudunuzu dinlemek çok önemlidir. Çünkü vücudunuz bu kişiyle duygusal olarak güvende olmadığınızı bilir. Bunun aşk olmadığını, bunun sevgi olmadığını, bunun ebeveynlik olmadığını ve bunun sizinle ilgili olmadığınızı, sizden bir şey almaya çalıştıklarını bilir. Vücudunuz bunu hisseder. Dikkat edin kendinize. Vücudunuz onların etrafındayken nasıl tepki veriyor? Kendiniz olmakta tamamen özgür hissedebiliyor musunuz? Sevildiğinizi hissediyor musunuz? Söyledikleri sözlerle ilgili değil, bakın burada dikkat edin. Çünkü size vücudunuza ve yaptığınız farklı şeylere güzel şeyler söyleyeceklerdir. Okey, ama siz nasıl hissediyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Yani sizin hakkınızda güzel şeyler de söyleyebilirler ama onlar onları söylerken siz vücudunuzda nasıl hissediyorsunuz? İnsanları birbirine düşürürler. Gizli narsistler genellikle endişe kisvesi altında dram yaratır ve insanları birbirine düşürürler. Kardeşinin senin ne kadar manipülatif ve kontrolcü olduğunu söylemesi benim gerçekten endişelendiriyor ama ben seni öyle görmüyorum ve ona ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyebilir mesela kardeşinize, eşiniz. Yani seni kardeşine kızmana sebep olur. Yani kardeşinin bunu söyleyip söylemediğinden asla emin olamazsın. Ya da gerçekten böyle söylemişse bile bunun altında bir dram yatar. Yani ne demek? Bunu kardeşin sana söylemişse, aslında seni seven bir eşin varsa bunun sende bir üzüntü yaratacağını bilir. Böyle bir şey sana bahsetmez bile. Ama başta da dediğimiz gibi onlar asla empatik olmadığı için senin üzülmen onlara sadece zevk verir. Gazeteci sormaya devam ediyor. Michael şöyle bir soru soruyor. Son derece pasif agresif bir şey söylemek içine her zaman şüphe tohumu ekiyor, öyle mi? Her zaman öz saygını kademeli olarak aşındırıyor, değil mi? Diye soruyor. Debbie Mirza şöyle cevap veriyor. Evet, seni önemsiyorum veya endişeliyim kisvesi altında bunu yaparlar. Yani
Bu ayraçlara da dikkat ediyoruz. Gerçekten endişeleniyorlar mı? Gerçekten önemsiyorlar mı? Üçgenlemeyi tarif ediyor. Bu üçgenlemenin bir örneğidir yani. Ve üçgenlemenin bir başka örneği de kardeşine bence o manipülatif değil. Yani geçen gün şunu ve bunu yaptı ama bunun manipülatif olup olmadığını bilmiyorum demesi olabilir. Böylece kardeşi hiç görmüyorsun bile, düşündüğümden daha kötü diye bağırmak gelir içinden. Yani çünkü dedim ya, dıştan çok iyi görünüyor. Siz onlar hakkında bir şey söylediğinizde çevrenizdekiler inanmak istemiyor. İnanamıyor. Ama siz içten içe bağırmak ve haykırmak istiyorsunuz. İşte o zamanlarda sizi çıldırtmış oluyorlar ve en mutlu oldukları zamanlar. Bir diğer üçgenleme türü, çıktığınız biriyle geçmiş ilişkileriniz hakkında konuşuyorsanız ve diğer kişinin ne kadar korkunç olduğundan bahsetmeye başlaması olabilir. Ah, o çok dramatikti ve bununla ve şununla baş edemedim. Böylece bunu dinlerken bilinçsizce tam dramatik olmamalıyım, çok fazla ağlamamalıyım, öyle olmadığımdan emin olmam gerekir ve benzeri diye düşmeye başlarsınız. Yani eğer gizli bir narsistle birlikteyseniz sizden önceki ilişkisini size anlattığında oradaki çizgilere bakın. Ha, bunu istememiş de ayrılmışlar. O zaman ben de içten içe tamam ben de dramatik olmayayım, tamam ben de çok ağlamayayım falan filan diye kendinizi ona göre kalibre etmeye başlarsınız. Böylelikle kendiliğinizden kopmaya başlarsınız. Ki onların da istediği budur. Ya da tam tersi olabilir. İş yerindeki bu adam veya kız harika ve sizi kendinizden emin hissetmeniz için onlarla konuşacaklar. Ancak bunu yaparken çok masum görünecekler ve buna uymanız gerektiği hissinize neden olacak ve yeterince iyi değilsem hissi oluşacak ve görünen o ki artık o adam veya kız eşleşmem veya yenmem gereken kişi, bu yüzden çok stresli. Buradaki de örneği anlıyorsunuz değil mi? Yani aslında size yakınlık davranıyor ama bir taraftan da kendisinin üstünlüğünü ortaya koyuyor ve siz de hani ortada tam bir rekabet yok gibi de ama aslında saldırıldığını da hissediyorsunuz ve böylelikle bir yetersizlik duygusuna giriyorsunuz. Gizli narsist kişiler hayatınızı sizden emiyorlar. Gizli narsistler hayatınızı yavaşça sizden emen enerji vampirleridir. Çoğu zaman inanılmaz derecede bitkin ve kronik olarak tükenmiş hissedeceksiniz ve bu tür ilişkilerde açıklanamayan birçok bedensel sağlık sorunlarınız da olacaktır. İçleri boştur. Gizli narsistler çok bukalemun gibidirler ve insanlara yapışırlar, duygularını yansıtırlar ve etrafındaki kişiler gibi olurlar ve bu yüzden insanlar onları sever. Yani bu insanlar içinde boş, içi boş, bomboş hissettikleri için hemen sizin özelliklerinizi yansıtabilirler. Böylelikle kendinize sorun. Bu kişi güçlü bir benlik duygusuna sahip mi? Onlara baktığınızda şunu düşünüyor musunuz? Sen gerçekte kimsin? Size yansıtırlar. Gizli narsistler sorunlarını size yansıtırlar. Terapiye gittiğimde bilge bir adam bana şöyle demişti. Gizli bir narsist sizinle bir sohbete başladığında ne kadar mütevazı, ne kadar nazik ve ne kadar güzel konuştuklarına çok şaşıracaksınız. Ama sorunlarını size yansıttıklarını fark etmezsiniz ve sonra onları üstlenmeye başlarsınız ve sonra aslında sizinle hiçbir ilgisi olmayan, utanç ve suçlama hissedersiniz. Hatta kendiniz de sizinle hiç ilgisi olmayan savaşların içinde savaşıyor hissedersiniz. Gizli bir narsistle ilişkinin 3 aşaması vardır. Her gizli narsistle ilişkide aşk bombardımanı başlangıçta genelde yaşanır diye anlatmaya devam ediyor yazar. İkinci sırada değersizleştirme ve aşağılama vardır. Fark etmediğiniz çok ince yollarla uzun bir süre boyunca buna devam eder. Ayrılma aşamasında ise davranışlarıyla ilgili her şey çok garipleşmeye başladığında sona gider. Aşk bombardımanı kısmını kısaca anlatıyor. Başlangıçta aşk bombardımanı aşamasında harika insanlardır. Bunlar herkesin sevdiği ve herkese karşı nazik olan ve size karşı nazik olduklarını düşündüğünüz insanlardır. Böyle insanların var olduğunu bilmiyordum hissedersiniz onlarla konuşurken. Bu kişiyle birlikte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum diye düşündüğünüz insanlardır. Onları nazik, sevgi dolu olarak görürsünüz ve size onları sevdiğiniz kadar sizi seviyormuş gibi görünürler ve bundan sonra olan her şey
bu bakış açısıyla filtrelsiniz. Yani ben onu sevdiğim kadar o da beni seviyor duygusuyla baktığınız için kendiniz gibi görmeye başlarsınız ve yaptıklarında bir yanlış bulamazsınız. Ve ne demiştik başta da, radarın altında hareket ettikleri için radara da genellikle takılmazlar. Devamında birçok kez gizli bir narsiste sahip olan insanlar birbirimize çok benziyoruz, çok kolay derler ve bunun nedeni gizli narsistlerin başlangıçta sizi yansıtmalarıdır diye tekrar altını çiziyor. Bir nevi siz olurlar. Bu yüzden vay canına hiç sorunumuz yok, sadece çok kolay akıyor, her şey yolunda diye düşünürsünüz ve bu yüzden onları seversiniz çünkü onlar sizin gibidir. Ama çoğu zaman bir sonraki kişiyle birlikte olduklarında onlar da onlar gibi olurlar ve onların tamamen farklı bir insan gibi olmalarını izlemek sizin için çok gariptir. Böyle bir danışanım vardı. Düşünce mesela şöyle demiştim. Bizle birlikteyken bizim gibiydi. Onunla birlikte olduğunda bizim tam tersimiz biriyle birlikte olup ve tam tersimiz birinin duygularına bürünmüştü. Yani bu çok gerçekten onların içlerinin ne kadar boş olduğunu gösteren bir durum. Yani kişiye göre şekil alan birileri de varsa çevrenizde, bu arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir. İlişki yaşadığı insana dönüşüyorsa bakın bu da çok önemli bir ayraç. İşte o kişinin içi boş ki ona dönüşebiliyor. Yoksa kendiliği de olsa tabii ki benzer yanlarımız olabilir ama kendiliğimiz başkadır. Tıpatıp aynı olmayız. Yazar devam ediyor. Çok şiddet yanlısı bir adamla fiziksel olarak taciz edici bir ilişki yaşamış bir kadınla konuştum. Ve ilişkisini bitirdiğinde bu gizli narsiste rastladı. Ve bu çok açık bir narsisten gizli bir narsiste dönüşen birinin başına gelen bir şey olabiliyor. Yani diyor ki şiddet yanlısı bir adamla birlikteydi. Sonra ondan ayrılıyor ve bu gizli narsistle birlikte olmaya başlıyor. O da onun sonunu getiriyor zaten. Maalesef gizli narsistler çünkü daha tehlikeli. Aman Tanrım, bu adam beni dinliyor. Benimle ilgili her şeyi soruyor. Benimle ağlıyor. Hassas. Gerçekten umursuyor gibi görünüyorlar. Aynı şeyler üzerine bağ kuruyoruz diye düşünüyorsunuz. Yani aşk bombardımanın onun için yolu ona bir sürü soru sorması. Onu gerçekten tanımak istemesi. Şefkatli görünen biri olması. Yani ona göre bu aşk bombardımanıydı çünkü bu onu içine çekiyordu. Yani dediğimiz gibi aşk bombardımanı her zaman çiçek böcek almakla alakalı değil. Dedik ya, size soru soruyorlar ve sizin ihtiyacınız neyse onu önceden öğrenip sonra ona göre davrandıkları için sizi içlerine çekebiliyorlar. Çoğu zaman aşk bombardımanı sizi tanımaları ve çocukluktan itibaren sorunlarınızın ne olduğunu, neleri özlediğinizi ve ne istediğinizi anlamaları ve onlar haline gelmeleri yoluyla işe yarar. O yüzden bir ilişkiye başladığımızda belki de o kadar çok da her şeyimizi anlatmak iyi olması gerek. Belki yolda zamanla tanıdıkça belki, değil mi? Diye altını çizelim bu bölümde. Terk etme aşamasını anlatıyor yazar devamında. İlişkinin sonunda terk etme aşamasında nazik ve sevgi dolu olarak gördüğünüz kişi aniden çok daha saldırgan hale gelir ve incelikli değersizleştirme daha açık ve bariz saldırılara dönüşür. Sizin ve ilişkiniz hakkında gerçeklikle hiç uyuşmayan garip ve kafa karıştırıcı şeyler söylemeye başlarlar ve kendi sorunlarının çoğunu size yansıtmaya başlarlar. Sizi kendinizden şüphe etmeye başlatırlar. Özellikle de gizli narsistler bir ebeveyn olduğunda düşünürsünüz. Beni gerçekten herkesten daha iyi tanıyorlar ve beni o yetiştirdi. Çünkü size çok fazla özgüvenle ve görünürde netlikle geliyorlar. Ve bunun nedeni temelde sizin hakkınızda ve hayat hakkında sanrılı düşünceleri yaşatmalarıdır. Gizli narsistler çocuklar küçükken ilgi gördüklerinde, hala sevimli olduklarında ve hala ebeveynlerine hayran ve muhtaç olduklarında egoları okşandığı için genellikle gerçekten iyi ebeveynlerdir. Ama çocuk büyüdüğünde gizli narsistler eğer çocuklar onlarla aynı fikirde değilse veya aynı sohbetlere, aynı ilgi alanlarına kanalize olmuyorsa o zaman çocuklarını dışlamaya başlarlar. Ve çocuk kendi kendine düşünmeye başlarsa ve farklı bir inanç veya farklı bir yaşam biçimi varsa o zaman çocuğa döner ve onu farklı şekilde kontrol etmeyi ve yönlendirmeye çalışır ve sonra genellikle onu terk eder. İletişim keser. Seni artık görmek istemiyorum ve sonra genellikle bunu yaptıklarında
diğer kardeşi kullanırlar ve sizi daha fazla incitmek için tüm sevgilerini o kardeşe yöneltirler. Eş veya romantik partnerlerle terk edilme ani ve şok edicidir ve uzun yıllardır kaçtığınız her şey aniden bir yangın hortumu gibi size döner. Yani ay şöyle olmasın böyle olmasın dediğiniz her şey size geri dönmeye başlar. İnanılmaz derecede kafa karıştırıcı ve acı verici bir zamandır çünkü aniden size çok kötü davranmaya başlarlar. Kelimenin tam anlamıyla size attıkları çöp gibi davranıyorlarmış gibi hissedersiniz. Bu gizli narsistler ne kadar nazik olduğunu ve sizi gerçekten sevdiğini düşündüğünüz kişinin sizi bu kadar kötü davranmasına inanamazsınız ve her şeyi sorgulamanıza neden olur. Gerçek neydi? Hiç aşk yaşadık mı biz bu insanla? Ya da gerçek anne böyle midir? Gerçek baba böyle midir? Bu baştan beri bir yanılsama mı? Bu sorgulamalarla baş başa kalırsınız diyor yazar. Bilişsel uyumsuzluk kısmında da tekrar gazeteci şöyle bir soru soruyor. Gördüklerinize ve duyduklarınıza inanamıyor gibi görünüyorsunuz ancak aynı zamanda bu kişinin sizi sevdiğini hissediyorsunuz. Ve bu yüzden karmaşık düşünceler ve karmaşık duygularla sürekli bir bilişsel uyumsuzluk halindesiniz, öyle mi? Debbie Mirza da şöyle cevap veriyor. Kesinlikle gizli bir narsiste devam etmeyi ve net bir şekilde görmeyi en zor hale getiren şey budur. Çünkü siz ve çevrenizdeki herkes onları çok güzel ışıkta görüyorsunuz. Ancak davranışları bunu yansıtmıyor ve çöp gibi muamele gördüğünüz için yıkılıyorsunuz. Yani çok fazla bilişsel uyumsuzluk yaşıyorsunuz. Ve bu kafa karışıklığı kafanızda gitmiyor. Gizli bir narsiste olan ilişki bir kez sona erdiğinde bu kadar mı diye soruyor gazeteci. Ondan bir daha haber almaz mısınız yoksa sizinle iletişime geçmeye devam ederler mi? Soru bu. Cevap olarak da Debbie Mirza şöyle söylüyor. Gizli bir narsistle olan bir ayrılık veya boşanma durumu çok farklıdır. Çünkü genellikle sizinle iletişime geçmeye çalışmaya devam ederler. Ayrılık acı vericidir ama sonunda yolunuza devam edersiniz. Ama onlar devam etmezler. Başka biriyle birlikte olsalar bile yine de yollarına devam etmezler. Bu çok dikkat çekicidir. Ve sizi parayla, çocuklarınızla veya her ikisiyle veya yapabilecekleri herhangi bir şekilde kontrol etmeye çalışırlar. Eğer yapabilirlerse çocuklarınızı size karşı çevirmeye çalışacaklardır. Gizli narsistlerin hedef aldığı kişilik tipleri var mıdır diye soruyor gazeteci. Debbie Mirza da şöyle cevap veriyor. Kesinlikle hedef aldıkları bir kişilik tipi var. Genellikle bu tip çok hassas, nazik, besleyici, şefkatli ve kendini düşünen biridir. Şimdi ben bu röportajı okurken ne demek kendini düşünen biri? Burası çok dikkat çekici gelmişti ama devamında anlatıyor. Çünkü diyor düşünürseniz eğer biri kendini düşünen biri ise kendine bakar, kendini geliştirmek ister, daha iyi olmak ister. Bu yüzden narsist her şeyi ona geri çevirdiğinde onu bu şekilde manipüle edebilir. Yani işte hani başta da söylemiştik ya biri çok manipülatif davranıyorsun diyerek aslında sizi manipüle ediyor olabilir. Ama siz manipülasyona uğrayan kişiseniz kendinizi sorgularsınız. Kendinizi geliştirmeye çalıştığınız için öyle mi yapıyorum acaba falan diye kendinizi sorgulamalar içinde bulursunuz. Tabii o da hedefine ulaşmış olur. Ve gitmek yerine yaptığın şey korkunç. Hedef, hassas, kendini düşünen kişi genellikle kendine bakar ve belki de burada bakmadığım bir şey var der. Az önceki örneğe devam ediyor. Kendim üzerinde çalışmam gerekiyor diye düşünür ve kendinden emin olamaz. Bu sayede de uzun süre ilişkide kalmaya devam edebilir. İşte burası ters köşe. Ayrıca kendilerini başkaları için feda etmek, ne olursa olsun başkalarını sevmek için burada oldukları inancıyla yetiştirilen insanların koşulsuz sevgiye dair çarpık bir görüşe sahip olan ve yapmamaları gereken birçok şeyi üstlenen bu tür insanların gizli narsistlerle anlaşma eğiliminde olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani neymiş? Eğer koşulsuz bir sevgiye sahip olmanız gerektiği inancıyla büyütülüyorsanız da gizli narsistlerin tuzağına düşebiliyor musunuz? Peki gizli narsistlerle nasıl başa çıkılır diye soruyor gazeteci.
Debbie Mirza cevap veriyor. Spektruma bağlı. Örneğin, uzun zamandır hayatımda olan ve gizli narsizmin bazı özelliklerine sahip olan biri var ama spektrumun daha alt seviyelerinde olduğu için onlara kısa süreler tahammül edebiliyorum. Bu kişinin değişmeyeceğini biliyorum. Onları değiştiremeyeceğim. Onları değiştirmek benim işim değil. Herhangi birini değiştirmeye çalışmak çok yorucu. Dolayısıyla daha düşük spektrumda olan biriyle ara sıra vakit geçiririm. Ancak belirli konularda uzak dururum ve sadece onlarda hoşuma giden şeylerin tadını çıkarırım. Burası önemli çünkü çevremizde eğer hani kopamayacağımız, işte dediğimiz gibi ebeveynlerimiz olabilir, kardeşlerimiz olabilir, akrabalarımız olabilir. Bu konuda spektrumlarına bakıp onlarla ilişkimizi, yani sınır demişti ya, o sınırı ona göre ayarlamak çok kıymetli. Yazar burada gri kaya tekniğini anlatıyor. Ancak daha az spektrumdaki gizli narsistler hakkında söylemek gerekirse onların etrafında olmak vücudunuz için kelimenin tam anlamıyla toksiktir. Yani azıcık bile görüşseniz zehirlendiğinizi hissedersiniz. Bu nedenle en iyi eylem yolu onlarla hiç temas kurmamaktır. Çocuklarınız varsa bu zor olabilir tabii. Bazen bunu yapamazsınız ya da dediğim gibi herhangi bir mecburiyetiniz varsa bunu yapamazsınız. Bu durumlarda diyor, gri kaya tekniği denen bir şey vardır. Burada çok sıkıcı ve cansız olursunuz. Temelde sizden emecekleri hiçbir hayatınız kalmaz. Bu nedenle ister mesaj ister e-posta yoluyla olsun yaptığınız her türlü yazışmada sadece gerçeklere bağlı kalırsınız. Mesela çocukları saat 5'te bırakacağım. Net olun diyor yani. Gri kaya gibi duygusuz. Ve nasıl hissedeceğinizi gündeme getirmeyin. Hissettiğiniz duygularınızı anlatmayın, açmayın. Eğer söyledikleri yanlışsa onu görmezden gelin, doğrulamaya çalışmayın. Yani kendi nefsinizi tüketmeyin. Sadece onların kim olduğunu işaretleyin ve onlara göre davranın. Ben buna gri kaya gibi davranacağım. Çünkü ben buna ne anlatsam NATO kafa, NATO mermer. Sadece kendimden veriyorum, kendimi sinir ediyorum. O zaman ben buna gri kaya gibi davranacağım. Sadece mecburi iletişimimiz neyse onu kuracağım. Onun dışında bir muhabbete dalmayacağım. Hele kendimle alakalı hiçbir şey konuşmayacağım. Gazeteci soruyor. Onlara size karşı kullanılabilecek hiçbir şey vermezsiniz diye anlıyorum diyor. Yazar da kesinlikle diyor. Gizli bir narsisti kendi saçmalıklarıyla suçlamalı mısınız diye bir soru var. Yani gizli bir narsisti kendi saçmalıklarıyla suçlamak faydalı mıdır diye devam ediyor gazeteci. Bunu doğrudan söylemeli misiniz? Ne yaptığını biliyorum. Bu saçmalığa katlanmayacağım. Yoksa bunu söylemeden bırakmak mı daha iyidir? Yazarın cevabı, bence bunu söylemeden bırakmak en iyisi. Çünkü bu insanlar çok mantıksız ve öfke dolu. Sadece onların bir narsist olduğunu ve bunun onlara söylemenizin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bilin. Bu sadece öfkelerini ve hiddetlerini tetikleyecektir. Bakın burası çok kıymetli. Gerçekten hani tehlikeli olduklarından bahsetmiştik ya. Tehlikeliler. O yüzden onlara mantıklı konuşmalar yapmaya çalışmayın. Mantıklı açıklamalar yapmaya çalışmayın. Onların anlamasını beklemeyin. Siz sadece onların kim olduğunu işaretleyin ve uzak durun. Uzak durabiliyorsanız. Duramadığınız durumlarda da dediğim gibi duygusuz, sıkıcı, yani sizin emecekleri hiçbir şey kalsın. Öftesin, onlar kendileri sizden uzaklaşsın. Gizli bir narsisti terapiye götürmeyin. Ayrıca gizli bir narsisti terapiye götürmek en kötü fikirdir. Çünkü bu onlar için bir eğitim alanıdır. Ve terapistten maskelerindeki çatlakların nerede göründüğünü ve davranışlarında neyi değiştireceklerini öğreneceklerdir. Ve birçok terapist gizli narsisti gerçekten etkileyecektir. Çünkü tüm ödevlerini yapacaklardır. Gerçekten dikkatli olacaklar çünkü artık terapist oluyorlar. Çok tehlikeli. Yani terapiye gitmek bu insanlara yardımcı olmuyor. Gizli narsist hiç değişir mi diye soruyor gazeteci. Debbie Mirza'nın cevabı nadiren. Yani bence herkesin değişmesi mümkün ama nadiren bir sorunları olduğunu görüyorlar. Bu yüzden bir sorununuz olduğunu görmediğiniz sürece değişmenin bir yolu yok. Maalesef mümkün değil. Görenlerse nadir.
Yani neymiş? Birinin kendini değiştirmesi için kendinde sorun olduğunu düşünmesi gerekiyormuş. Kahramanımızın yolculuğu. Son olarak gazeteci kapanışta değinmediğimiz ama söylemek istediğiniz bir şey var mı diye soruyor. Debbie Mirza da şöyle bir cevap veriyor. Geçen gün küçük çocukları olan bir kadınla konuşuyordum. Kocasının gizli bir narsist olduğunu yeni fark etmiş ve bundan kurtulması gerekiyormuş ve bu gerçekten bunaltıcı bir durum. Kariyer yapmamış ve kendini nasıl geçindireceğini bilmiyormuş. Bu beni çok bunaltıyor, yani farkına varmak bile bunaltıcı. Bundan sonra ne olacak dedi. Ve ilk başta ona yardımcı olacak pratik şeyler veriyordum ve ne seçeceğine bağlı olarak ne olacağını biliyordum. Ama sadece bitkin hissettiğini anlayabiliyordum. Kendini iyi hissetmiyordu. Ve sonra ona olacak olan bu. Bu senin kahramanın yolculuğu dedim. Gerçek şu ki bu ilişkilere yanlışlıkla girmiyoruz. Bakın burası çok önemli. Bu ilişkilere yanlışlıkla girmiyoruz. Çocuklukta kendimiz, değerlerimiz ve kıymetimiz hakkında öğrendiğimiz bir şey var. Yani yanlış bir şey var. Ve sonra bu ilişkilere gireriz çünkü ebeveynlerimizden miras aldığımız ve fark etmediğimiz kalıplar vardır. Onları devam ettiririz bu ilişkilerde. Bir ilişkideki rolünüzün ne olduğunu öğrendik. Ailenizden bunu öğrendiniz, rolünüzü öğrendiniz. Uygun olmaması gereken şeyleri almamanızın uygun olduğunu öğrendik. Okay? Yani uygun değil ama siz uygun olduğunu öğrendiniz. Ve böylece kahramanın yolculuğu uzun yıllardır yaşadığınız ve size çok kötü davranılmasına izin veren yanılsamalardan uyanmakla ve gerçekten öğrenmekle ve kendinizi bu konuda eğitmekle başlar. Kahramanın yolculuğu nasıl başlıyormuş? Tamam, fark ediyorsun ama okey. Fark etmek yetmiyor. Size kötü davranılmasına izin veren yanılsamalarınızdan uyanacaksınız. Ve gerçekten öğreneceksiniz. Ve kendinizi bu konuda eğitmeye başlayacaksınız. Yani bir hareket ve çaba koyacaksınız. Birçok yönden gizli bir narsiste sahip olan uzun vadeli bir ilişkiden çıkmak, bir tarikata katılmak gibidir ve gerçekten programlandığınız yanılsamaları ve inançları yeniden programlamanız gerekir. İşte benim zihin kalibrasyonu akademiyi açmamın ana sebeplerinden biri de budur. Dediğim gibi ablamın yaşadığı, onu ölüme götüren bir ilişkinin sonucunda ben bu yola girdim zaten. Gizli narsist biriyle birebir de tanışma imkanı buldum. O yüzden burada bunları fark ettikten sonra, kendinizi eğittikten sonra, bu kalıplarınızı fark ettikten sonra tekrar bu kalıpları yeniden şekillendirmeniz gerekecek. Yeniden kendinizi rewire yapacaksınız, o sinapslerinizi. Yeniden programlayacaksınız. Ondan sonra bir sonraki adım kendinize bakmak ve kendinize şu soruyu sormaktır. Birinin bana bu kadar yıl boyunca bu şekilde davranmasından neden rahatsız olmadım? Bakın, bu soru çok önemli. Ben yıllarca bundan neden rahatsız olmadım? İnce bir sızı olsa bile karnım sıkıştığında, kalbim sıkıştığında, boğazım sıkıştığında neden kendimi dinlemedim? Kendimi iyi hissetmediğimde, o şeyleri söylediklerinde, o şeyleri yaptıklarında, çok acıdığında, kendimi çok kötü hissetmeme neden olduğunda neden rahatsız olmadım? Neden kaldım? Dediğim gibi bu soruları yıllarca ablama çok sordum. O yüzden umarım video size ilham versin. Ve eğer bu inançlara gerçekten bakmayı seçerseniz ve beyninizi yeniden programlanmaya başlarsanız ve kendinizi büyürken veya bu ilişkide sahip olmadığınız nezaket ve saygıyla davranmaya başlarsanız
bu hayatınızı değiştirecek. Ve muhtemelen kendinize karşı çok fazla sevgi, saygı duyan, inanılmaz derecede güçlü bir insan olacaksınız. Ve kariyer açısından da hayal bile edemeyeceğiniz çok şeyler başaracaksınız. Bu sizin kahramanınızın yolculuğu. Sonuçta inanılmaz derecede bunaltıcı ve acı verici olabilir. Ancak sizi muhteşem yerlere götürecektir. Bu röportaj netlik sağlamak için düzenlenmiş ve özetlenmiştir. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi ablam 2009 yılında böyle gizli bir narsist tarafından feci bir şekilde öldürüldü. Ondan sonra da ben zaten bu yollara girdim. Bir farkındalık oluşturmaya, kendimce ilham vermeye, eğitmeye, öğretmeye, oradaki dediğim gibi yanlış bağlanan zihinleri tekrar kalibrasyon yaparak, kalibre ederek, zihin kalibrasyonu yaparak kendimce iyi gelmeye çalışıyorum başkalarına ve kendime. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Videonun altına varsa yaşadıklarınız, yaşantılarınız anlatın. Ayrıca WhatsApp grubum da var. Böyle grup toplantıları yaptım, grup terapileri yaptım, ücretsiz. Oraya da katılabilirsiniz. WhatsApp grubuma nasıl katılacaksınız sorusunun cevabı da profilimde. WhatsApp linki var. Oraya tıklıyorsunuz. Direkt WhatsApp grubuma dahil olabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Umarım bu makale işinize yaramıştır. Çünkü dediğim gibi bu kitabı sadece altını çizdiğim o 5 cümleyle anlatıp geçmek istemedim. Çünkü daha derinden anlatmak istiyordum. Ama bunu nasıl anlatacağımı da bilmezken yazarın bu röportajı çıktı karşıma. Nur görmüş hacı gibi oldum. Ve tercüme ettim. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Katkısı bol olsun. Varsa sorularınız kısaca onlara da bir bakayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arada gördüm gelen arkadaşlarım oldu. Selam yazmışlar. Teşekkür ediyorum. Başın sağ olsun diyenler var. Teşekkür ederim. Umarım kadın cinayetleri artık son bulur. Soru varsa hemen kısaca bir alabilirim. Ama onun dışında sevginizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.